Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto dünyasında ciddi anlamda kazanç sağlayan airdroplar giderek daha yaygın hale geliyor. Bizler de yayınladığımız içeriklerde elimizden geldiğince bu fırsatlardan nasıl faydalanabileceğinizi basitçe anlatmaya çalışıyoruz. Üstelik airdrop sadece coin'i veya jeton olan projelerde değil, NFT dünyasında da oldukça popüler olmaya başladı. Geçmişte de CryptoPunks 5000 NFT'lik ve BNB Bunnies 1500 NFT'lik airdroplarıyla büyük yankı uyandırmıştı. Geleneksel tanımıyla airdrop, blok zincir tabanlı şirketlerin tanıtım veya farkındalık oluşturmak amacıyla belirli koşullara bağlı olarak kullanıcıların kripto cüzdanlarına yaptığı ücretsiz coin veya jeton transferidir. Yani parayı verenin değil, koşulları yerine getirenin düdüğü çaldığı bir olay. Kripto projeleri bir pazarlama stratejisi olarak projelerini tanıtmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla airdrop etkinlikleri düzenler. Genellikle de katılımcılardan platformlarını kullanmalarını ve çeşitli sosyal medya hesaplarında tanıtmalarını isterler. Buradaki amaç dikkat çekmek ve yeni takipçiler kazanmak. Çoğu kripto para yatırımcısı bugüne kadar mutlaka bir platformun airdrop'uyla karşılaşmıştır. Aranızda ilk kez duyanlar da olabilir elbette. Peki airdrop nedir ve airdroplardan nasıl faydalanılır? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bir başka tanımla airdrop, kripto projelerinin kendi sistemini deneyimleyen kullanıcılara verdikleri bir teşviktir. Bunu yapma sebepleri ise bir yandan sisteme yeni kullanıcı çekerken diğer taraftan sistemin kullanılmaya devam edilmesini sağlamak. Tabii ki airdrop'un tek tanımı bu değil, birçok çeşidi var. Başarılı airdrop'un en iyi örneklerinden biri olarak Uniswap'ı hatırlayabiliriz. Platformunu kullanan ve 1 Eylül 2020'den önce en az bir işlem gerçekleştiren kullanıcılara 400 Uni gönderdiler. Çoğu insan jetonlarını hemen nakde çevirmek için sattı ve Uni o zamanlar 2 ile 4 dolar arasında. Ama satmayıp tutmayı seçenler Şubat 2021'e kadar kenara ayırdıkları jetonların 12.000 dolarlık bir değere yükseldiğini gördüler. Bu doğru, jeton 30 dolara yükselmişti. Airdrop dağıtılırken her zaman projenin sistemini deneyimlemeniz başlı başına tek koşul olmayabilir. Bu değişken. Örneğin Evmos içerisinde sadece Ethereum kullandığınız için OneInch projesinden airdrop kazanabilirsiniz ki bu yaşandı. Bu arada Evmos inceleme videomuzda da sağ üstte açılan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugünlerde birçok kaliteli proje airdrop dağıtmak için sistemin içinde belirli sayıda işlem yapmak, oy vermek, stake yapmak gibi koşulların sağlanmasını istiyor. Bu daha öncelerde şimdiye nazaran daha kolaydı. Çünkü katılım sayısı azdı, bilinirlik azdı ve haliyle kazançlı çıkma olasılığı da o denli yüksekti. Jetonlar daha az kişiye çok daha fazla miktarda dağıtıldığından hiçbir ücret ödemeden binlerce dolar kazanabiliyordunuz. Şimdi ise bu işler biraz daha zorlaştı ama bu hala bir sürü fırsatın bulunduğu gerçeğini de değiştirmiyor arkadaşlar. Açıkçası biz de sizlerin bunları kaçırmasını istemeyiz. Bu konuyu farklı açılardan ele aldığımız ve devamında Kozmos ekosistemindeki airdroplardan uygulamalı olarak nasıl faydalanabileceğinizi anlattığımız videoya sağ üstteki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Airdropların ne olduğundan ve ne amaçla yapıldığından yeterince bahsettik. Son olarak aklınızda hiçbir pürüz bırakmamak adına geleneksel bir örnekle tamamlayacak olursak, bulunduğunuz bölgede bir ayakkabı mağazası açıldığını düşünelim. Siz de açılışta mağazaya uğradınız, gezdiniz, dolaştınız. Çıkışta mağaza görevlisi de size geldiğiniz için 50 liralık bir indirim kuponu verdi. Siz böyle bir durumda ne yaparsınız? Civardaki tanıdıklarınızın da bu mağazaya girip fırsattan istifade etmesini istersiniz sanıyoruz. Böylece mağaza hem tanıtımını yaptı hem de sizi mağazadan alışveriş yapmaya teşvik etti. İşte airdropların mantığı da bununla hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Airdrop'un ne olduğundan bahsediyorken bu kavramla sıkça karıştırılan ICO'ya da kısaca değinelim. ICO projenin dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyması halinde düzenleniyor. Aynı zamanda projeye güvenen kişiler maddi destekte bulunuyor. Airdrop ise yatırımcılar ve kullanıcılar için tamamen ücretsiz olmalı. ICO ile airdrop bir açıdan birbirinin devamı olarak görülebilir aslında. Örneğin proje sahipleri airdrop etkinlikleriyle tanıtımını yapar, bilinirliği artırır ve geniş bir kitleye ulaşır. Airdrop sonrası düzenlenen ICO ise daha fazla kişiye ulaşmayı ve fon toplamayı amaçlar. Airdroplar her zaman tek bir sisteme göre dağıtılmaz. Projenin sosyal medya hesabından belirli görevleri tamamlayarak da alabilirsiniz. Proje sahipleri hiç bunun haberini vermeden duyuru yapmadığı halde sırf siz denk gelip şans eseri platformlarını kullandınız diye de gönderebilir. Bu yüzden kullandığınız projelerin sosyal medya hesaplarını mümkün mertebe takip edin ki hem bir şey kazandıysanız haberiniz olsun hem de bir airdrop etkinliği varsa katılma şansından mahrum kalmayın. Airdrop kampanyası süresince katılımcılar başkalarının da airdrop şartlarını yerine getirmesini sağlayarak, yani civardaki arkadaşlarını da kampanyaya davet ederek kazancını ya da kazanma ihtimallerini artırabilir. Bu nasıl oluyor? Sizin davet kodunuzla sisteme gelerek koşulları yerine getiren kişi sayısı arttıkça otomatik olarak size airdrop gelme ihtimali de artıyor.
Ama az önce de söylediğimiz gibi bu her zaman ve her airdrop için geçerli bir durum değil. Dağıtımın yapılacağı gün geldiğinde ise şartları yerine getiren kişilerin cüzdanlarına airdrop için belirlenen ödül neyse onun transferi yapılıyor. Bugüne kadar herhangi bir platformu kullandıysanız ya da düzenli olarak kullandığınız platformlar varsa airdrop kazanmış olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden cüzdanınızı zaman zaman kontrol etmenizde fayda var. Daima keşif halinde olmanız temel olarak size avantaj sağlayacak ilk eylemdir. Yeni çıkan projelerde erken davranabilirseniz projenin kendini ispatlaması ve büyümesi halinde sizin için çok daha büyük kar getirir. Airdroplarla ilgili paylaşım yapan sosyal medya hesaplarını, web sitelerini ve forumları takip edin. Böylece hem pek çok airdroptan kısa sürede haberdar olabilir hem de airdroplarla yakından ilgilenen kişilerle etkileşim halinde kalabilirsiniz. Airdroplarını takip ettiğiniz projeleri çeşitli tutmanız yine kazanç ihtimalinizi artıracak bir diğer faktör. Tek çeşitle ilerlemektense NFT, GameFi, DeFi gibi projelerin airdroplarını da takip edebilirsiniz. Örneğin Ethereum'da umut vaat eden bir borç verme protokolüyle karşılaşırsanız gelecekte airdrop şansınızı artırmak için likidite havuzuna jeton eklemeyi deneyebilirsiniz. Güncel airdropları takip etmek içinse airdrop arama konusunda uzmanlaşmış bir hesap olan DeFi Airdrops'a Twitter'da göz atabilirsiniz. Ayrıca trend olan airdrop haberlerinden yararlanmak için sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olmanıza gerek yok. Herhangi bir sosyal medya platformunun arama kısmında airdrop ve airdroplarla ilgili kalıpları aratarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir airdroptan haberdar olduğunuzda başvuru koşullarını yerine getirmek, katılım yapmanız için yeterli. Ancak mutlaka kullandığınız kriptonun çıkarıldığı blok zincirine uyumlu bir cüzdan adresine sahip olmanız gerek. Çünkü platformlar genellikle airdrop için kayıt sırasında bu cüzdan adresini ister. Çekiliş sonucu kazananlar arasındaysanız airdrop için son tarih geldiğinde proje kriptolarını bu cüzdan adresine aktaracaktır. Blok zincir projeleri airdrop sisteminden en iyi şekilde yararlanmak için farklı airdrop çeşitlerini tercih eder. Bundan da yukarıdan bahsetmiştik zaten. Yaygın olarak kullanılan airdrop çeşitlerini sıralayacak olursak bunlardan ilki standart airdrop. Çoğu zaman kullanıcıların haber bültenine kayıt olması gibi basit bir koşulu vardır. Burada temel amaç daha fazla kullanıcıya ulaşmak. Aynı zamanda bazı şirketler sadece cüzdan adresinizi vererek airdrop etkinliğine katılmanızı sağlar. Ödül airdropları. Projelerin genellikle tercih ettiği airdrop çeşidi budur. Sosyal medya hesaplarını takip etmek, ilgili hashtag için tweet atmak ya da gönderi paylaşmak gibi şartları bulunur. Özel airdrop'ta ise aktif topluluk üyeleri, uzun süredir platforma üye olan kişiler ve benzeri gibi farklı gruplar için düzenlenen özel airdroplardır. Topluluk içerisinde sadece belirli bir grubu hedef alır. Hard fork airdroplar, sert çatal olarak Türkçeleştirilen hard fork, protokolde yaşanan önemli bir değişiklik ya da gelişme sonrası yeni bir coin'in piyasaya sürülmesidir. Bu airdroplarda ise orijinal coin sahibi olan kişilere yeni jetonun dağıtımı yapılır. Son olarak holder airdrop, kullanıcıların cüzdanında bir veya daha fazla kripto para birimi bulunuyorsa projeler kendi coin'ini tutan yatırımcıları ellerindeki miktar artsın ve tutmaya devam etsinler diye ödüllendirir. Kolay para kazanmak isteyenlerin airdroplara ilgisi büyük. Haliyle dolandırıcılar da bunu fırsat biliyor. Bugüne kadar kripto cüzdan sahiplerine rastgele jeton gönderilen birçok airdrop dolandırıcılığı yaşandı. Bunun sonucunda önemli çevrim içi bilgileriniz kötü niyetli insanlar tarafından çalınabilir. Airdroplara katılmak için çekiliş ve benzeri etkinlikler de düzenlenebiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sizden herhangi bir gerekçeyle ücret alınmayacak olmasıdır. Örneğin ilgili cüzdana 100 lira gönderen kişiler arasından çekiliş yapılarak airdrop düzenlemek dolandırıcılıktır. Dolandırıcılar sahte airdrop sistemini kullanarak doğrudan cüzdanınıza erişir ve tüm birikiminizi başka bir hesaba transfer eder. Airdrop dolandırıcılığı için en sık kullanılan yöntemlerden biri kullanıcıların cüzdanını başka bir web sitesine ya da ağa bağlamasıdır. Bu sebeple kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları ve yalnızca orijinal web sitelerinde listelenmiş platformların airdroplarını kullanmalarını öneriyoruz arkadaşlar. En sık rastlanan bir diğer taktik airdrop'a kayıt olmanız karşılığında sizden kripto para göndermenizin istenmesi ya da kazanç olarak vaat edilen miktar çok yüksekse bunun da bir airdrop dolandırıcılığı olduğunu düşünmenizde fayda var. Bu gibi durumlarda potansiyel olarak kötü niyetli faaliyetlerden uzak durmak ve projenin neyle ilgili olduğu konusunda kapsamlı bir araştırma yapmak en iyisi. Jeton ya da coin kazandıysanız önce hangi ağdaysa örneğin Solscan ya da BSC Scan'den bakıp scam olup olmadığını teyit etmeniz yararınıza olur. Ekrandaki gibi sürekli tekrarlanmış, onaylanmayan hata alan transferler size ipucu verecektir. Bu gibi durumlarda katılımcılar olayı anlayıp cüzdan bağlantılarını hemen iptal ettiyse kurtulmuşlardır. Ama etmedilerse cüzdanlarındaki varlıklarıyla veda
vedalaşmaları gerekebilir. Airdrop dolandırıcılığından kaçınmak için her zaman proje hakkında detaylı araştırma yapmanız ve özel anahtarınızı kimseyle paylaşmamanız gerektiğinin de bir kez daha altını çizelim. Aklınıza takılan yerlerde ve riskli kararlar almadan önce mutlaka bu durumları bildiğini düşündüğünüz kişi veya kişilerden yardım almaktan çekinmeyin. Eğer kimse yoksa Telegram kanalımız sizler için faydalı bir tercih olacaktır. Linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Geldik airdropların artılarına ve eksilerine. Airdrop'un yatırımcılar için en büyük avantajı herhangi bir ücret ödemeden jeton ya da coin sahibi olunabilmesidir. Yani airdroplar dijital varlık satın alma zorunda kalmadan kripto portföyünüzü güçlendirmenin bir yolu olabilir. Kripto ekosisteminde rekabet çok yoğun ve coinlerin de öne çıkmaya ihtiyacı var. Airdroplar yalnızca görevler ve ödüller şeklinde basit bir yapıdan ibaret değil. Kitle genişledikçe bir coin'in çok fazla kişi tarafından kullanılması ve benimsenmesi fiyatını doğrudan etkiler. Bu da bir yatırımcı olarak dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri. Ayrıca piyasaya yeni çıkmış bir platformun temelinde olmanıza da yardımcı olabilirler. Böylece hem airdrop için şansınızı denerken diğer taraftan da gerçekten gelecek vaat eden bir projeyle tanışma fırsatını da daha yolun başındayken yakalayabilirsiniz. Eksilere geçelim. Dağıtılan bu varlıklar aynı zamanda hiçbir değere sahip olmayabilir. Sonuçta size gelen jetonların değerli olması için talep görüyor olması gerekiyor. Bir coin'den yüz binlerce de gelse gün sonunda 5 cent değeri olabilir. Yani her airdrop yüzlerce binlerce dolar değere sahip olacak diye bir kaide yok. Ne demiştik arkadaşlar? Kolay para sanıldığı kadar da kolay ulaşılabilen bir şey değil. Airdrop fırsatlarını yakalamak için ciddi anlamda zaman ve emek harcarsınız. Yeni gelişmelere ayak uydurmaktan hoşlanan ve portföyünüzü aktif olarak sık sık yöneten bir kripto meraklısıysanız airdropların takip etmeye değer olması daha olasıdır. Hiçbir değer üretmeyen projelerin airdrop etkinlikleriyle vakit kaybetmeyin. Videonun sonuna yaklaşırken ekrana genel olarak anlattığımız şeylerin maddeler halinde özetini koyduk. Anlatılanların pekişmesi adına dilerseniz bu kısmı durdurarak okuyabilirsiniz. Peki dakikalardır anlatıyorsun da nerede bu airdroplar? Hangi birine nasıl denk geleceğiz diyorsanız ücretsiz airdroplarla ilgili sizin için en iyi 4 site olduğuna inandığımız web sitelerin linklerini açıklamalar kısmına ekliyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kriptoda fırsatlar yalnızca spot ya da marjin yatırımlarla gelmiyor. Bugün kripto dünyasında geleneksel piyasaya kıyasla oldukça avantajlı olan pek çok yol deneyerek sıfır sermaye ile ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ve bu gelecekte de böyle olmaya devam edecek. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarız herkes için faydalı olur. Kazançlarınızda aracı olabilirsek ne mutlu bize. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kafanıza takılan yerleri ya da içerikle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ek olarak incelememizi istediğiniz bir proje veya anlatmamızı istediğiniz bir konu varsa yine bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Önceki videolarımıza da göz atmanız yine faydanıza olacaktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.